Merhabalar herkese. Bugün sizlere Zara modelli heybe çantanın tarifini anlatacağım. Tarifini anlatmadan önce iplerimi söylemek istiyorum. Heybe çantanın önce bedenini bitireceğiz. Komple çantayı öreceğiz. Ondan sonrasında da üstünün işlemelerini, renk renk geçişlerini yapacağız. Çantamı başlamadan önce ipimi söylemek istiyorum. Ben çantamın bedenini Nako'nun denim ipiyle yapacağım. Bu Nako'nun denim ipi biraz kalın bir ip. Normalde koton ip ama diğer iplere göre, üstünü işlediğim iplere göre bu biraz daha kalın olacak. Çünkü çantanın bedenini yapmak için bir tık kalın olursa çantamız daha muntazam olur. Çantanın bedenini Nako ile yapacağım. Sonrasında işlemeler için de Alize'nin Cotton Gold ipiyle işlemelerini öreceğim. Şöyle renkleri, şöyle 4 tane renk kullanacağım. Siz dilediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Nako denimle yaptığımız zaman başlarken 3 numara tığla öreceğim. Çantayı bitireceğim. Sonrasında işlemelere geçtiğimiz zaman da 2,5 numara tığla bu ipi öreceğiz. Yani işlemelerini 2,5 numara tığla öreceğim ve ip biraz denime göre bir tık ince olduğu için bunu 2,5 numarayla öreceğim. Bunu da 3 numarayla öreceğim. Nako'da Nako denim ipten 3 tane ip gerekli ana rengimiz için. Diğerlerinden de birer tane yeterli olacaktır. Şimdi hemen tarifimize başlıyoruz. ...50 tane zincir çekerek çantamıza başlıyoruz. Çok sıkı yapmayalım. 3, 4, 5, 6, 50 tane zincir çekip geliyorum. 50 tane zincir çektim. Çektiğim zincirin ölçüsünü söylüyorum. Hemen ölçüyorum. 27 santim. 27 santimlik bir zincir ölçüsü oluyor. 50 tane zincir çektik. Eğer çantayı bir tık daha büyük yapmak isterseniz 10 tane daha artırın, 60 sayı yapın. Küçük yapmak isterseniz de 40 zincir çekin. Şimdi 50 tane zincirimizi çektik. Bu boy ideal bence. 3 tane de dönüş için çekiyorum. 1, 2, 3. 3 tane de dönüş için çektim. İpi tığıma alıyorum. Hemen 50 zincirin ilkine batıyorum. Şöyle ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi doladım. Tekrar aynı noktaya giriyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Toplamda dönüş için 3 tane ikili trabzan yapmış olduk. Şimdi bir zincir çekiyorum. İpi doluyorum. Bir tane atlıyorum. Diğerine 3 tane ikili trabzan yapacağım. Katlı bir ip. Katlarına dikkat ederseniz katlarını almamaya çalışalım. Ve biraz gevşek örmeye çalışalım. 1, aynı noktaya 2, ipimi doladım aynı noktaya 3. Şöyle 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum, bir tane atlıyorum, diğerine tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya ikinci trabzanım, aynı noktaya üçüncü trabzanım. Bir zincir, bir tane atlıyoruz, yanındakine ikili trabzan yapıyorum. Bir, aynı noktaya 2, aynı noktaya
3. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğim. Evet, zincirin son kısmına da geldim. Şurada bir tane kaldı. Onu batmıyoruz. Şöyle bir görüntü oluyor. Tabanında zaten böyle dalgalı bir görüntü olacak ama hiç sorun değil. Orijinalinde de böyle. Hiç sıkıntı yapmayın. Kötü durmuyor. O düzelecek zaten. Şimdi sayalım. Trabzanlarımız kaç tane olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tane 3 tane ikili trabzan yapmış olduk. Şimdi dönüşteyiz arkadaşlar. Dönüşte de yine son üçlü ikili trabzanımızı yaptık. Bir zincir çektim. Tekrar ipimi doladım. Aynı yere 3 tane daha yapacağım. Şu kalan ipimi de arkadan yürüteceğim. 1, aynı yere 2, aynı yere şöyle 3. Yani dönüşü sağlamış olduk arkadaşlar. Yani toplamda dönüşte ikili trabzanlardan 6 tane olmuş oldu. Arada bir zincir var. Tekrar bir zincir çekiyorum. Şimdi hemen şu üçlü ikili trabzanın karşısına gelecek şekilde üçlü trabzanlarımıza devam ediyoruz. Bakın şuraya hemen 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2, 3. Dönüşü sağlamış olduk. Bir zincir çekiyorum. Hemen ikili trabzanın karşısına gelecek şekilde bakın. Şunun hemen karşısı. 1, 2, 3. Bir zincir. Sadece bu ilk sırada zincirler var. Bundan sonra hiç zincir çekmeden, artırım da yapmadan direkt çantamızı kolay bir şekilde öreceğiz. Bakın. Dönüşü sağlamış olduk. Şimdi ben yine başa kadar geleyim. Şurada da birleşmesini göstereceğim. Evet, geldim sona kadar. Bir tane daha kaldı. Bir zincir çekiyorum. Son ikili trabzanlarımın noktasına 3 tane yine yapıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Şimdi şu dönüş yaptığımız ilk dönüş yaptığımız ikili trabzanın karşısına da gelecek şekilde şöyle giriyorum. 3 tane ikili trabzan buraya da yapıyorum. Dönüşü sağlamış oluyoruz. Bir zincir çekiyorum ve 1, 2, 3. Şöyle, hatta şöyle yapalım. Şu ikili trabzanın tepe noktasına giriyorum. Kaydırarak geçiriyorum. Bir bekletiyorum bunu. Bakın dönüşü de böyle sağlamış olduk. Ve çantamızın duruşu da bu şekilde. Taban bu şekilde duruyor ama yukarıya çıktıkça tabanımızda hiçbir sıkıntı olmuyor. Çanta elimde yok. Çanta elimde olsaydı size tabanını da gösterirdim. Ama hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel duruyor. Bakın ölçüsü ne kadar oluyor. Yani çantamızın en ölçüsü bu kadar olacak arkadaşlar. 50 zincir çekmiştik. 50 zincirle çantamız, hatta şunu biraz daha şöyle, yani 37 santime kadar ulaşacak. 37-38 santim kadar çantamız olacak.
Şimdi trabzanlarımızı da saymak istiyorum. Şuradan hemen sayıyorum. 1, 2, 3. Şöyle yapalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 tane üçlü, ikili trabzan yapmış olduk arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Şimdi hemen üst sıraya geçiyorum. Evet, köşe yerine yaklaştım. Son üçlü ikili trabzanımı da yapıyorum. 2, 3. Köşedeyim. Köşede de dönüş yerinde de hiçbir işlem yok. Yine aynı noktaya, boşluğa giriyorum. Zincir çekmiyoruz kesinlikle. Çünkü çantamızın artık yukarı doğru çıkması gerekiyor. 3 tane yaptım. Tekrar ipimi doladım. Dönüşe geçtim. 2, 3. Evet arkadaşlar, burayı da örelim. Şu bağlantı yerinde tekrar göstereceğim. Evet, son dönüş yerine yaklaştım. Şöyle olacağım. İpimi doluyorum. Bakın buradaki dönüş yerinde olan boşluğa da giriyorum. Buraya da 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2, 3. Şimdi bakın kapatmaya geldik. Yine zincir falan yok. Hiçbir şey yapmıyoruz. Ne yapmıştık? Bir altta zincirin yanındaki hemen, yani zincirin derken ikili trabzanların hemen ikinci noktasına, şuraya giriyorum. İpimi çıkardım. Kaydırarak geçirdim. Tekrar gösteriyorum. Zincir yok. İlk değil, ikincinin tepe noktasına giriyorum. Kaydırarak geçiriyorum. Ve şuraya gelmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buraya nasıl geliyorduk? Hatırlayalım. Bu şekilde kaydırarak boşluğa kadar geliyorum. Boşluğa da kaydırarak geçtim. Ne yapıyorduk? 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. İpimi doladım. Hemen yanındaki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Hep bu şekilde gidecek. 2, 3. Evet. Bakın böyle bir görüntü oluyor. Bunu şimdi dönerek, bakın hemen döndü zaten. Döne döne geleceğiz. Ne kadar örelim bundan? Şöyle ben size şöyle şu başladığımız yerden ölçelim. Şöyle 20 santim kadar örelim. Ben duruma göre ben de öreceğim 20 santime kadar. Sonrasında bir daha bakacağız, ölçeceğiz. Duruma göre ben size söyleyeceğim ne kadar yaptığımı. Evet, bu şekilde örelim 20 santim. Sonrasında tekrar görüşelim. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Eğer bu ana rengini nako denim ip bulamazsanız buna benzer iplerden de faydalanabilirsiniz. Yani benim bu ipim %60 pamuk. Pamuğu biraz fazla bir ip. O yüzden nako'nun denim ipini çok seviyorum. Gerçekten dokusu çok güzel. Çantada da çok hoş görünüyor. Keza alize de öyle. Ama alizenin kalını olmadığı için önceden plus vardı, alize koton plus. O aynı nako denim gibi kalındı bir tık. O da iyiydi ama sanırım üretimden kalktı, ama yerine benzer şeyleri bulabilirsiniz. Benzer iplerden. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Dediğim gibi eğer nako denim bulamazsanız şurada bakın 100 gramlık 200 metre
200 metre olan iplerden yararlanabilirsiniz. Tüylü olmasın, koton olsun, pamuklu olsun, hiç fark etmez. Bakın zaten burada da tığ 3 numara öneriyor. Elinize göre tığınızı da ayarlayın. Benim elim biraz gevşek ama yine sıkı yapmazsanız burada böyle pütür pütür olmaz. Yani kıvrılmalar çok fazla olmaz. Biraz zaten olacak. Bu çantada olacak ama gerçekten hiç sorun değil. Çok güzel oluyor. Çok muntazam oluyor. Evet, dediğim gibi bu şekilde 20 santime kadar örelim. Sonrasında kenar kısımlarına geçeceğiz. Evet, son birleştirmemi de yaptım ve çantamın ölçüsü bana göre yeterli. Şimdi ölçelim çantamızı. 23 santimlik bir uzunluğu oldu. En olarak da 38 santimde en ölçüsü arkadaşlar. Şimdi çantamızın yan kısımlarını öreceğiz ama yan kısımlarını örmeden önce çantamızın ortasını bir bulalım. Çantamın tam orta yerini buluyorum arkadaşlar. Sayalım hemen. Tam ortası benim buraya geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12'nin yanındaki boşluğa ilmek belirleyici yani işaretleyici taktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bu taraf 13 oluyor. Çünkü 25'te sorun değil. Hemen çevirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 ve 12 oluyor arkadaşlar. Hiç sorun değil. Diğer çantam da öyleydi. Hiç belli bile olmuyor. Evet, şimdi kenarlarının hemen yapımına başlayalım. Şimdi kenarlarının yapımına başlamadan önce şunu söyleyeceğim size. Şimdi ipimi ben koparmadım. Bağlantı yerim burası. Yani çantamı şöyle söyleyeyim ben. Pardon, bu 2,5'muş. Şu 3 numaramı alayım. Şu son yaptığım trabzan. Bunu bağlıyoruz. Bağladık ve çantamız istediğimiz ölçüye geldi. Şimdi çantamızın tam orta yerinde bulduk. Şimdi orta yerini bulduğumuz için bu ipi koparmamıza gerek yok. İsterseniz koparsanız da yine tekrar aynı yerden bağlayacaksınız. Sorun değil. Eğer sizin ipiniz farklı tarafta, mesela şurada kalsa, yine ip yürüterek, bu kaydırarak yani bu tarafa doğru gelebilirsiniz. Şimdi çantamızdan şöyle tam ortasından 1-2 kutu alıyoruz. 2 kutu geriden buraya bir işaretleyici takıyoruz. Benim ipim zaten burada, takmama gerek yok. 1-2 tane de diğer taraftan alıyoruz. Buraya işaretleyicimizi takıyoruz. Çeviriyorum. Buradan da aynı şekilde 1-2 tane geriden işaretliyorum. Buradan da 1-2. Buraya da bir işaretleyici takalım. Şöyle yapacağım. 1-2. Şuraya da şu ipimi geçiriyorum. Evet. Şimdi burası çantamızın orta noktası, boşluk kısmı oluyor. Şimdi buralardan çantamızı eksilterek kol hizasına getireceğiz. Bu tarafı da aynı o şekilde. Şimdi alıyorum yine tığımı. Çantamızın orta yerinden 2 trabzan sonrasından dönüyorum. Çantamızı şöyle çeviriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Hemen aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum.
Devam ediyorum örmeye. Yine ip alma, zincir çekmeden devam ediyoruz trabzanlarımıza. Evet, bunu da bu şekilde öreceğim ve şu bağlantı noktasına kadar örüp geliyorum. Yaklaştım, işaretlediğim yere kadar ördüm. Şöyle. Nerede? Burası. Hemen yanına da trabzanlarımı yapıyorum. 2 3 şöyle bakalım. Bakın ne yapmıştık? Orta noktadan 2 geriden dönerek geri geldik. Geldik bu tarafa. Buradan da 1 2 yani şuraya da gireceğim. Orayı da yapacağım. Şunu açabilirim artık. Son üçlüyü de yapıyorum. 2 3. Şimdi buradan döneceğim. Bir sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 oldu. Şimdi dönüşümüzü de hiç zincir çekmeden şöyle çeviriyorum. Hemen bakın yanındaki trabzanın tepesine ip kaydırarak geçiriyorum. Bir tane daha ip kaydırarak geçiriyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve aynı noktaya trabzanlarımızı yapıyoruz. Böyle diğer başa kadar gidiyoruz. Burayı da diğer başa gelene kadar göstereceğim. Sonrası aynı zaten. Bakın eksiltme yaptık. Şuraya kadar örüyorum. Evet, son trabzanı da yapıyorum. 1 2 3. Kaç oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Şimdi yine dönüş yapacağız. Ne yapıyorduk dönüşte? Zincir hiçbir şey çekmeden dönüyoruz. Hemen yanındaki trabzana kaydırarak geçiriyorum. Yanındaki trabzana kaydırarak geçiriyorum. 1 2 3. Hemen dibine trabzanları yapıyoruz ve devam ediyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, bu şekilde eksiltmeleri aynı şekilde örelim. Ta ki 3 tane şöyle 3 tane trabzan kalana kadar eksilterek gidip gelelim arkadaşlar. Bu tarafı da aynı şekilde eksilterek öreceğim. İki tarafı da öreceğim. Şöyle 3 tane trabzan kalana kadar örüp geliyorum. Çantamı ördüm. Yan taraflarını bitirdim. İki tarafını da. Burayı anlattığım şekilde yaptım. Buradan da ipi bağladım ve eksilterek sap kısmına doğru yol aldım. Şimdi 3 tane kalacak şekilde bitirdim. İpimi kopardım. Burası da aynı şekilde. Bakın böyle bir görüntü oldu. Şimdi sap kısmını yapacağız. Sap kısmı için de şöyle motiflere ihtiyacımız olacak. Bu motiflerden de 7 tane motif yapacağım. Ben 6 tane yaptım motiflerimi. Böyle renk renk. İçinde kullandığım renklerden yaptım. Siz dilediğiniz renklerden yapabilirsiniz.
Bu şekilde. Şimdi hemen motiflerimize başlayalım ve motifleri de göstereyim sizlere. Hemen sihirli halkayla başlıyorum. Sihirli halkayla başladım. 1 2 3 tane zincir çektim. İpimi doladım. Halkanın içine ikili trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Tekrar 3 tane trabzanlarımızı yapıyoruz. 1 2 3 bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. 1 2 3 bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. 1 2 3 bir zincir çekiyorum. Toplam 4 tane üçlü ikili trabzan yapıyorum. Sonra bunu sıkılaştırıyorum. Elimle düzeltiyorum. Ve 3 tane zincir çektiğim tam tepesine giriyorum. Kaydırarak geçirip bir zincir çekiyorum. Ve burada ipimi kesiyorum. Hemen elimizde düzeltiyoruz. Hem ütü yapmış oluyoruz, el ütüsü, hem de şekil almasını sağlıyorum. Evet, motifin ortasını yaptık. Şimdi hemen bu kalan küçük ipimi çeviriyorum, motifimi. Yanındaki zincire geçirdim tığımı. İpimi arkaya doğru alıyorum. Şöyle geliyorum ve burada bir zincir çekip ipi buraya sabitliyorum. Sonra ikisini birbirine bağlıyorum. Açılmaması için. Ve burayı uzun iplerimi kesiyorum. Çok dipten kesmeyin. Yapıştıracağız çünkü. Evet, motifin ortasını bitirdim. Hemen diğer başka rengimi alıyorum. Bir zincir çektiğim yerlerden herhangi bir yerden giriyorum. İpimi çıkardım. 1 2 3 tane zincir çektim. Aynı yere giriyorum. İlmeğimi uzatarak ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha ilmeğimi uzatarak ikili trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir var. İpimi doladım. Tekrar aynı yere. 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. Geçişlerde zincir yok. Hemen diğer tarafa geçiyorum. Bir zincirdeki olan kısmı. 1 2 3 tane trabzan, arada 2 zincir, ipimi doladım. 1 2 3 zinciri yok geçişlerde. Hemen bir zincirlik yere geliyorum. 1 2 3 1 2 tekrar aynı yere. 1 2 3 ipimi doladım.
1 2 3 ilmeklerimizi uzatalım, daha güzel duruyor. İp dolamıyoruz artık, bağlantı yapıyoruz. 3 zincir çektiğimiz tepe noktasına giriyorum, kaydırıyorum ve bir zincir çekiyorum. Burada ipimi kesiyorum. Hemen motifimi şöyle düzeltiyorum şekil alması için, hem de el ütüsü yapmış oluyoruz. Evet, hemen ipimizi buradan arka tarafa alalım ve şuradan şöyle geçirelim ve zincir çekerek bunu buraya sabitleyelim. Sonra ikisini birbirine bağlıyorum. Evet, hemen bunu da keselim ve şöyle bakın, motifimiz bitmiş oldu. Böyle motiflerden 7 tane yapacağız arkadaşlar. Sonra buraya monte edeceğiz. Şimdi bu kalan iplerimde arkadaşlar şöyle elimde silikon yapıştırıcısı var. Sıvı yapıştırıcısı. Hemen bununla şöyle azıcık sıkıyorum ve bu motiflerimin iplerin uçlarını buraya yapıştırıyorum. Evet, ki bunlar deliklerden ön taraftan çıkmaması için. Zaten astarla kaplayacağım ben, ama yine de çıkmasını istemiyorum. Evet, bu şekilde 7 tane motif yapıyoruz. Şimdi motifleri birbirine bağlayacağım. Bağlamak için çantamızın ana rengini kullandığım ipi alıyorum. Ve şu 2 zincir çektiğim yerden bir zincirle bağlıyorum. Diğer motifimi alıyorum. Hemen şöyle getiriyorum. Diğer boşluk zincire giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine giriyorum. Sonra diğer karşı tarafa ikisini çıkarıp sık iğne yapıyorum. Böyle karşılıklı gelecek şekilde sık iğnelerimizi örüyoruz. Son boşluğa da geliyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve burada ipimi kesiyorum. Evet, hemen diğerini de yapıyorum. Köşeden ipimi geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bunları arkada dediğim şekilde yapıştırarak sabitleyelim. Motifi ters çeviriyorum. Karşısına gelecek şekilde sık iğne yapıyorum. Sıradaki şöyle hepsinin karşısına gelecek şekilde motiflerimizi bağlıyoruz. Bir tane daha yapacağım.
Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Evet, bu şekilde 7 tane motifi bağlayalım. Şu ipi de hemen şöyle arkaya alacağım, kalan ipimi. Sonra buradan herhangi bir yerden tığımı geçiriyorum. İğne de takabilirsiniz, iğneyle de geçirebilirsiniz. Burada hemen bunu sabitliyorum. Sonra bunu kesiyorum. Bunu da aynı şekilde yapalım. Evet, tık tık bunu da. Hemen sıvı yapıştırıcımla küçücük damlatıyorum. Ve bunu buraya sabitliyorum. Şöyle buraya yapışacak zaten. Evet. Zaten ben astarla kapatacağım orayı. Şöyle. Evet, bunlar daha gözükmez. Bakın bu şekilde motiflerimizi birleştirelim. 7 tane motifi bu şekilde birleştirip hemen bağlaması için geliyorum. Motiflerimi bağladım. Hepsini 7 tane motifi arkalarını temizledim, yapıştırdım. Hiçbir şekilde çıkmaz. Zaten bu görüntüyü kapatacağım. Astarla bu görüntüyü kapatacağım. Mümkün değil çıkması. Şöyle elimizle de şu sık iğneleri şöyle düzeltiyoruz ki muntazam dursun. Hiç ütü yapmamıza bile gerek kalmayacak. Şimdi 7 tane motifi birleştirdikten sonra şimdi kol kısmına birleştireceğim. Yine ana rengimi alıyorum. Şöyle tam köşesinden bir zincir çekiyorum. Bunu arkadan sabitleyeceğiz zaten. Hemen alıyorum birleştirdiğim motifleri. Yine şöyle köşe kısmından sık iğnemi yapıyorum. Sırayla geliyorum. Motifleri bağladığım şekilde bağlıyoruz. Bunu buraya denk getiriyoruz. Pardon. Şöyle. Son köşeye de batıyorum ve 2 zincirlik yerin ortasına giriyorum ve bir zincir çekiyorum. Bakın buraya da bağlamış olduk. Şimdi bunu kesiyorum. Bunları arkadan arkaya alıp yapıştırıcıyla yapıştıracağım. Şimdi diğer tarafa geliyoruz. Bakın böyle bir görüntümüz oldu. Şimdi diğer tarafa gelelim. Bunun da alıyorum tam köşesine. Tam köşeden geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Motifimi alıyorum. Sık iğnemi yapıyorum ve birleştiriyorum.
Zaten tam denk geliyor sayılar. Tam köşeye de giriyorum. Bunun da zincir kısmına giriyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Bunu da bitiriyorum burada. Evet, bunu da bağlamış olduk. Bunlar dediğim gibi arkaya gelecek. Bakın çantamızın sap kısmı da bitmiş oldu. Şöyle çok güzel oldu. Şimdi sapını da yaptıktan sonra çantamın en güzel yerine, en zevkli yerine geliyoruz. Orası da çantamızın işlemeleri olacak. Şimdi siz de bunları bağlayın. İşlemeler için tekrar geliyorum hemen. Evet, çantamız komple bitti. Motiflerini de sapını da bitirdikten sonra çantamızın şimdi ip geçişlerini yapacağım. Şimdi çantamızın ip geçişlerini yapmadan önce bir çantamızı ölçelim. Tam ne kadar oldu? Onu görmek istiyorum. Şurasını ölçüyorum, 23 santim. Kol hizasından da şöyle ölçüyorum. 41 santimde kol hizasından olan uzunluk ölçüsü. Evet, şimdi hemen ipleri geçirmeye başlayalım. Şimdi ipleri geçirirken arkadaşlar şuradan başlayacağız. Kol kısmından başlayacağız. Böyle aşağı kadar örerek son başlangıç yerine kadar geleceğim. Şimdi ipimi buradan bağlayacağım. Bağladıktan sonra şu iki kısımları, alt ve üst delik olan yerlerden örgümü örerek aşağı kadar ineceğim. Şimdi burada en çok hata yapılan şey, bunları örerken kayma yapılabiliyor. Ya aşağıdaki deliklerden alınabiliyor ya da böyle üst taraftan alınabiliyor ve kayma oluyor. Siz eğer yanlış veya hatalı yaptığınızı düşünürseniz ilmek belirleyici veya iplerden faydalanarak küçük küçük şöyle nerelerden geçireceğinize dair işaret koyabilirsiniz ki hata ve yanlışlık yapmayalım. Şöyle. Biz şimdi ne yapıyoruz? Şuradan ipimi bağlayacağım. Şöyle örerek aşağıya kadar ineceğim. Şunu da şöyle şu tarafa alacağım. Hemen alıyorum ipimi. Bakın şuradan geçireceğim için şuradan ipimi bağlıyorum. Bir zincir çektim. Hatta şunu da şöyle çevirelim. 2 3 tane zincir çektim. İpimi doladım. Bakın şu iki delikleri alt üst bunları öreceğiz. İpimi doladım. Hemen şuradan alıp yukarıdan çıkarıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. 1 2 trabzan yapıyorum. Tekrar bir tane daha. Bir tane daha. Toplam 3 tane ikili trabzan ördüm. İpimi doladım. Şimdi hemen hangisi geliyor? Şu sıra. Hemen bunu da alıyorum. İlmeklerinizi çok kısa tutmayın. Çekme yapıyor. Uzatırsanız ilmeklerinizi hem güzel görünür hem de çekme yapmaz çantamız. Sıradaki 2 3 bu şekilde aşağıya kadar ineceğim. Bakın böyle iniyoruz aşağıya kadar. Dediğim gibi ilmek belirleyici veya işaretleyici takın, ip de bağlayabilirsiniz.
Siz nasıl arzu ederseniz, nasıl anlamak istiyorsanız o şekilde ipleri bakın. En azından buralar sorun değil, buraları anlayabiliriz ama şuralarda biraz karıştırma olabiliyor. Ben de karıştırmıştım ama ilmek belirleyicilerle her yaklaştıkça aşağıya taktım, yaklaştıkça aşağıya taktım ve burada bir hata olmadı. Şimdi bunu bu şekilde geleceğim ve böyle tam şu dibine kadar öreceğim. Şimdi ben ilerleyeceğim. İlerledikten sonra şurada tekrar size göstereceğim. Sonuna yaklaştım. Şöyle son dolgularımı da yapıyorum. Şunu çıkartacağım. Ben de takarak yapıyorum çünkü karıştırılabiliyor. 2 3. Şimdi bakın arkadaşlar, dümdüz sıralı bir şekilde geldi. Şurayı da alacağım. Son trabzanlarım 2 3. Evet. Şimdi şunu şöyle yapayım. Şimdi şuraya hemen bakın, bu çapraz gittiği için hemen şuraya sık iğnemi yapıyorum. Tam çantamın tabanının dibi. Şöyle bir tane sık iğne yapıp bir zincir çekiyorum. Bakın şöyle göstereyim. Son trabzanımı da yaptım ve hemen çaprazından son taban zincirinin kısmından bağlıyorum ve burayı kesiyorum. Biraz uzunca keselim. Sonrasında bu ipleri içeri alıp kaybedeceğiz. Evet, bakın. Bu şekilde ve çantamız bu şekilde ilk çapraz renk geçişini yaptık. Şimdi diğer rengimize geçelim. Hardal rengimi alıyorum. Şimdi arkadaşlar bu kısımda da şu bir taneyi atlıyoruz. Şu bir taneyi yapmıyoruz. Şu ikileri alıyoruz alt üst. Şurası, 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 şurası. Çünkü bu dolguda geldiği zaman dolgu buraya kadar geliyor. Şimdi onun için de ne yapacağız? Şuradan ipimi bağlayacağım. Çapraz olarak şöyle başlayacağım örmeye. Şimdi onun için de hemen yine şöyle bir işaretleyici takalım. Şöyle hizalarsanız bakın, şöyle elinizde gidin. Böyle ilerleyerek takabilirsiniz. Ben böyle daha kolay yapıyorum. Şaşırma olmuyor. Evet, şimdi ipimizi bağlayalım. Şuraya bağlayacağım. Bir tane sık iğne. Şunu da şöyle çevirelim. 2 3 tane sık iğne. İpimi doladım. Ne yapıyorduk? Şunları. Hatta bir tane daha çekeyim, kasma yapmasın. Şöyle hemen altından giriyorum. Bakın bir daha göstereyim. Şöyle altından giriyorum. Sıkı yapmayın, kasma yapmasın. Trabzan 1 2 3. Şöyle. Hemen yanına 1 2 3.
Hemen yanına 1 2 3. Bakın. Arada bir tane trabzanlarımız kalıyor. Diğer tarafın alt üst trabzan yaparak ilerliyorum. Şimdi bunu çıkartabilirim. Böyle aşağı kadar şuralara trabzanlarımı yaparak ineceğim ve ta ki şu bağlantı yerine gelene kadar. Şurayı da alıyorum. Şurada da var. Bir de şurası var. Bu son. 2 3. Şöyle. Evet. Bakın tabana geldik. Hemen bunu da şuraya 2 tane atlamış olduk. 1 2. Tabanın şöyle 1 2 şuraya giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Açılmaması için ipimi uzun kesiyorum. Evet. Bakın 2 atladım, buraya bağladım. Şimdi diğerini de buraya bağlayacağım. Diğerini de buraya bağlayacağım. Bu şekilde ilerleyecek. Bakın çok güzel oluyor. Buraya şerit geçtiğim renkli iplerimi ince iple örüyorum arkadaşlar. Şu motifleri ördüğüm iple örüyorum. Sadece zeminini nakonun kalın ipiyle örüyorum ki çanta formatlı olsun. Çizgiler, renk geçişlerini siz istediğiniz iple de örebilirsiniz. Yalnız tüylü, yünlü ip olmasın. Koton ipler daha güzel duruyor. Tüylenme yapmadığı için bozulma da yapmaz. Evet, bu şekilde ördük diğer rengi de. Şimdi öbür rengimizi bağlayacağız. Hemen öbürüne geçiş yapalım. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorduk? Bir tane boşluk trabzanları atlayıp diğer alttakileri trabzan yapıyorduk. Şimdi ipimi şuradan bağlayacağım. Şuradan bağlayacağım. Hemen bağlıyorum. Bunu da çevirelim. 2 3. İpimi doladım. Nereler? Hemen şöyle hizalayalım. Şuradan giriyorum. Uzatıyorum ve trabzan yapıyorum. 3. İpimi doladım. Buradan da yapıyorum. Evet. Yeşil de oluyor. Bunu da böyle ilerleyelim. Yine sonunda göstereyim ben size. Son trabzanımı da yapıyorum. Nereye bağlıyorduk? 1-2 tane atlıyoruz. Dibine sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum.
Evet, bakın yeşili de yaptım. Şimdi hemen diğer rengimi bağlıyorum. Ne yapıyorduk? Bir tane atlıyoruz. Şu alttaki boşluklara giriyoruz. Şuradan ipimi bağlıyorum. Pardon, burası değildi, şaşırdım. Şurası. Hemen altından giriyorum. Bir, iki, üç. İpimi doladım. Evet. Bunu da yine aynı anlattığım şekilde örelim. Yine buraya da bağlayalım. Sonrasında tekrar görüşelim. Evet, sonra bunu da bir iki atlayıp buraya bağlantımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve kesiyorum. Evet, şimdi arkadaşlar şuraya kadar işlem aynı. Buraya kadar öreceğim. Siz de aynı dediğim şekilde örün. Aynı bu şekilde şuralara başlayarak örerek gelin. Şu köşe kısmına gelene kadar köşeyi de göstereceğim ben size. Evet, köşeye kadar geldim. Şöyle gösteriyorum. Aynı işlemleri yaparak çantamın köşesine kadar geldim. Şimdi diğer işlemler de aynı. Şöyle anlatayım. Yine ipimizi buradan bağlıyoruz. Yine şu iki trabzanları alarak ilerliyoruz. İlerliyorum. Burada bitiriyorum. Burada bitirdikten sonra bu sefer diğer kola geçiyorum. Diğer kola da bana daha kolaylık olsun diye böyle işaretleyiciler taktım. Bu taktığım işaretleyiciler nereden işlem yapacağımı gösteriyor. Nereden dolgu yapacağımı gösteriyor. O yüzden bana daha bir kolaylık sağlıyor. Şöyle şimdi arkadaşlar bunu da şuradan ipimi bağlayacağım. Taktığım yerden şöyle geleceğim. Böyle bu şekilde böyle işlemelerimi yapacağım. Herhangi bir farklı bir işlem yok. Yine gelip aynı şekilde burada bağlantılarımızı yapacağız. Her şeyi bitirdikten sonra en son iplerini nasıl toparladığımı anlatacağım size. Aynı şekilde anlattığım gibi dolgularımızı örelim, geçişleri yapalım, bitirelim ve gelelim. Çantamın tüm çizgilerini, şeritlerini geçtim ve çantamı tamamıyla bitirdim. Bakın arkası ve önü. Şu şeyin de tabanı da göstereyim size. Bakın bu şekilde de tabanı oldu. Şimdi bu parçaları yani ip kırıklarını önce temizleyeceğiz. Temizledikten sonra etrafını sık iğne ile geçeceğiz. Şimdi temizlemeye başlayalım. Çantamı önce dibinden başlayacağım. Hemen tığımı alıyorum. İpi kestiğim yerden tığımı geçirdim.
ipi içeri aldım. Diğerini de şöyle yapayım görmeniz için. Şimdi çıkardıklarımı şöyle birbirine yaklaştırıyorum. Bunu da alalım bu tarafa doğru. Ve bu ikisini burada birbirine bağlıyorum. Sıkıca. Hatta 3 tane zincir çektim. Şöyle kesiyorum ve silikonla bunun uçlarını yapıştırıyorum. Evet. Bakın. Hiçbir şekilde kötü bir görüntü olmuyor. Şimdi bu iplerin hepsini aynı şekilde içeri doğru çekeceğim ve çektikten sonra hepsini birbiriyle bağlayıp silikonla yapıştıracağım ki dış yüzünden çıkma yapmasınlar. Hemen şunu da alıyorum. Evet, bakın böyle olacak. Evet, hepsini içeri alalım. Şuraları da göstereyim size. Buraları da yine böyle içeri doğru çekiyoruz. Ve şuradan bir tık aşağıya alıyorum. Şurada bir düğüm atalım. Sonra bunu küçücük keseceğim. Ve silikonla yani yapıştırıcıyla yapıştırıyorum. Evet. Buraları da bütün parçaları hepsini içeri doğru çekelim, kapatalım. Sonrasında da sık iğne için tekrar görüşelim. Çantamın kırık iplerinin hepsini içeriden geçirdim. Yapıştırıcıyla yapıştırdım. Bakın taban böyle. Buraları da düzenledim. Şöyle de gösterebilirim. Bakın hiçbir şekilde ip yok. Zaten yapıştırdım. Küçük parçaları da kesinlikle çıkma yapmaz arkadan. Evet. Şimdi çantamız komple tamamen bitti. Kenarlarını geçmek istiyorum. Hemen ipimi alıyorum, ana rengimi. 3 numara tığımla çantamızın şu kısmını alıyoruz. Tam şu köşeden tığımı geçirdim. İpi çıkardım. 1 2 3 tane zincir çektim ve şu bakın şu trabzanın tepe noktasına giriyorum ve sık iğne yapıyorum. 1 2 3 sıkı çekin burada. Şöyle 1 2 3 tam tepe noktası. Şöyle 1 2 3
1 2 3 Evet, üçer zincir çekerek şuraya kadar örüyorum. Üçer zincir çekerek trabzanların tepe noktasına buradan başladım. Sık iğne yaparak geldim. Tam ön kısmına geldim. Ön kısmında da yine son 3 tane zincirimi çektim, battım. Şimdi burada 1 2 tane zincir çekiyorum ve hemen dibindeki sık iğneye giriyorum. Kaydırarak çıkarıyorum. Yanındakine giriyorum. Kaydırarak çıkarıyorum. Bu şekilde ilerliyorum. Kaydırarak işlemime devam ediyorum bu ön noktayı. Evet, şuradaki son sık iğneyi de kaydırarak geçirdim. Bakın böyle bir görüntü oldu. Şimdi buradan 1 2 tane zincir çekiyorum. Yine tepe noktasına giriyorum. Sık iğne yapıyorum. 3 zincir, 1 2 3 1 2 3 böyle yaparak yukarı doğru çıkıyorum. Şu sadece geçişlerde 2 zincir çekeceğim. Diğer yerlerde üçer zincir çekerek şuraya kadar geleceğim. Köşeye geldim. 1 2 3 1 2 3 Bu 3 zinciri de şu trabzanın şu noktaya geçiriyorum. Tam trabzanın tepesine yine sık iğnemi yapıyorum. Bakın bu şekilde bir görüntü oldu. Şimdi buradan sık iğne olarak devam edeceğim. Hiç zincir yok. Hemen dibine sık iğnemi yapıyorum. Trabzanın tepesine sık iğne yaparak ilerliyorum. Tepe noktalara bir tane de boşluğa giriyorum. Sonra diğer boşluğa geçiyorum. Sonra tepe noktalarına 1 2 3 4 5 bir tane boşluğa sık iğne, bir tane de diğer boşluğa geçerek sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde ilerleyeceğim. Boşluğa, bir de diğer boşluğa. Sık iğneleri biraz sıkı çekin. Çektikten sonra da elinizle şöyle düzeltin. Bakın bu şekilde böyle buraya kadar gelelim. Sonrasını tekrar göstereceğim. Evet. Son sık iğnelerimi de yapıyorum. Boşluğa giriyorum. Sonra hemen şu 3 tane zincir çekmiştik ya. O 3 tane zincirin içine giriyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir tane daha giriyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Karşı diğer zincirin tarafına geçiyorum. 1 2 boşluğa 1 2 1 2 1 2 şöyle elimizle de düzeltiyoruz çekmemesi için. Boşluklara ikişer tane sık iğne dolduruyorum. Şöyle sonra düzeltin lütfen. Sık iğneleri dolduracağım. Burada tekrar bir iz sürme yapacağım. Sonra tekrar sık iğnelerini dolduracağım. Sonra geleceğim, bir sıra daha yapacağım sık iğne bunların üzerine.
burada bitireceğim. İpimi koparacağım. Sonra diğer tarafa geçeceğiz. Diğer tarafı da aynı şekilde yapacağız. Evet arkadaşlar, çantamı tamamıyla bitirdim. Çok güzel oldu. Gerçekten çok hoş bir çanta oldu. Bakın sapının güzelliği, çantanın duruşu, ipinin renklerinin tonlaması gerçekten harika oldu. Sadece şunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar, şu ilk zincir sık iğneleri yaparken ilk şu kısımda bir iz sürme yapmıştık. İkinci kısmı giderken ben size iz sürme yapın dedim burayı, ama ben iz sürme yapmadım. Direkt sık iğne yaptım burayı da. Yani o iz sürmelerinin altından, en alt kısmından alarak sık iğne yaparak ilerledim. Bunun daha düzgün ve güzel olduğunu düşündüğüm için bunu yaptım. İz sürme de olabilir ama ben bu şekilde tercih ettim. Sadece ona dikkat edin. Diğerleri kesinlikle aynı. Hiçbir değişim, hiçbir farklı bir şey yapmadım. Hiç ütüye bile gerek yok. Çünkü el ütüsü yaparak düzelttim. Ütü bile yapmayacağım. Yani sadece bunun bir astar kısmı kaldı. Astar kısmında size kabataslak bir anlatacağım. Astarını da yapacağım. Sonra tamamen çantamız hazır olacak. Çantamızın püskülünü de yapalım hemen. Ben şöyle bir parça kullanacağım ipimi sarmak için. Size ölçüsünü de söylüyorum. 12 buçuğa, şöyle uzunlaması da 18 santimlik, ama ben şu kısmı saracağım. Yani 12,5-13 santimlik bir parça alabilirsiniz siz de. İpimi hemen sarıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 kere saracağım. Evet, 50 tane sardım. Şuradan hemen ipimi kesiyorum ve şuradan ipimi geçiriyorum. Şöyle şunu da keselim. Bunu da bağlayacağım. Şöyle bağlayacağım. Sonra bunu şöyle bir çıkaralım. Altından. Sıkıyorum iyice. Bir tane daha düğüm attım. Sonrasında şöyle düzeltiyorum ve burayı kesiyorum. Sonra şöyle şuralarda kalmış. Şöyle yapalım. Tamam. Sonra bunu böyle elimle düzeltiyorum. İpimi alıyorum. Biraz yukarıda bırakıyorum ucunu. Şöyle şurada bir şey bıraktım. 1 2 3 4 5 6 7 yeterli. Bunu biraz kesiyorum. Sonra bu bıraktığım ilmeğin içinden kestiğim ipi geçiriyorum. Şöyle tutuyorum ve buradan çekiyorum. Bunun içine giriyor ve sıkılaşmış oluyor. Bunu da ucunu artık kesebilirim. Sonra tığımı alıyorum. Şuradan
Şöyle bir ip geçiriyorum. Ve bunu buraya düğümlüyorum. Biraz uzattım. Ne kadar istiyorsak uzatalım. Sonra bunu keselim. Bunu da şöyle şuradan alıyorum. Aşağıdan çıkarıyorum. Şunu da geçirelim. Evet. Püskülümü yaptım. Şimdi bunun altını keseceğim ve ütüleyeceğim. Ütüledikten sonra püskülüm çok güzel düz bir şekilde duracak. Buraya da boncukları takacağım ve bunu istediğiniz şekilde istediğiniz yere asabilirsiniz. Şunları düzleyeceğim ve ütüsünü yapacağım. Evet, çantamın astarını da size şöyle göstermek istiyorum. Şöyle çift katlı kumaş. Önce çantamızı koyuyoruz. Çantamızı koyuyoruz. Bu şekilde çantamızın her yerinden dikiş yerleri bırakarak şeklini çiziyoruz ve makasla kesiyoruz. Kestikten sonra bunları komple makinede dikiyorum ben. Makinede diktikten sonra da tekrar bu çantaya şöyle monte edip sonra dikiş makinesinde tekrardan geçiyorum. Bir de sap kısmı içinde sap kısmının ölçüsünü alın. Birer santim bırakın. Uzunluğu da öyle birer santim dikiş payı bırakarak şöyle bir parça kestim ben. Bunu da buraya şöyle bu şekilde iğneleyip makinede dikeceğim. Sonra bir tane de cep yaptım. Bunu da cebi de şuraya dikeceğim. Astır da bu şekilde arkadaşlar. Ben hepsini ayarlıyorum ve en son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar, çantamın astarını gösterdiğim şekilde kestim ve bu şekilde içlerini kıvırarak monte ettim, tutturdum. Bakın şöyle bir de cep diktim. Sapını da şu şekilde, arkası da böyle. Bu şekilde bunları böyle makinede tutturacağım. Makinede diktikten sonra sapını da dikeceğim ve kullanıma hazır olacak. Evet arkadaşlar, çantamı yaptım, bitirdim. Astarını da diktim. Her şey hazır oldu. Gayet muntazam, güzel, kullanışlı bir çanta oldu. Bakın önü ve arkası, kenarları da bu şekilde. Hepsinin detaylarını kanalımda tek tek anlattım. Nasıl yapılacağını, nasıl hangi numara ip, hangi numara tığ kullanacağımızı hepsini detaylarıyla anlattım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hatalarım olduysa kusura bakmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda da beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok çok mutlu olurum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.